Kitap Felsefe'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle felsefe tarihinin en çetrefilli, en kışkırtıcı metinlerinden birine, Bruno Bauer'in Yahudi sorununa dalıyoruz. Bu metin 19. yüzyılda ortalığı kasıp kavurmuş ve inanın bana günümüzde bile yankılanan soruları masaya yatırıyor. Hazırsanız bu derin konuya hep birlikte dalalım. Şöyle bir düşünün, 19. yüzyıl Avrupa'sındayız ve bu kelimeler havada uçuşuyor. Özgürlük, insan hakları. Bunlar sadece boş laflar değil, o dönemin en ateşli tartışmalarından birinin, yani Yahudilerin özgürleşmesi meselesinin tam kalbinde yer alıyor. Bu kavramlar sadece bir grubun değil, tüm toplumun geleceğini şekillendirecek büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti adeta. Peki tüm bu tartışmanın merkezindeki soru neydi? Aslında soru çok netti. Devlet, kendi topraklarında yaşayan Yahudilere diğer vatandaşlarla tıpatıp aynı, tam medeni ve siyasi hakları tanımalı mı, tanımamalı mı? İşte bütün fırtına tam da bu sorunun etrafında kopuyordu. Şimdi, o dönemde genel kanı neydi diye sorarsanız, çoğu insan için Yahudilerin özgürleşmesi sanki toplumsal ilerlemenin doğal, hatta kaçınılmaz bir adımı gibiydi. Ama işte tam bu noktada filozof Bruno Bauer sahneye çıkıyor ve bütün bu tartışmanın kurallarını baştan yazıyor, her şeyi temelinden sarsıyor. Evet, şimdi Bauer'in o meşhur eleştirisine geldik. Çünkü ona göre ortada büyük bir sorun vardı. Tartışma en başından beri yanlış bir zeminde ilerliyordu. Yani tamamen yanlış sorular soruluyordu. Bakın bu tablo iki zıt görüş arasındaki o devasa uçurumu çok net gösteriyor. Bir yanda özgürleşme savunucuları var. Onlar diyor ki bu sorunu çözmek için devlete ve Hristiyan çoğunluğa bakalım. Ama Bauer odağı tamamen değiştiriyor. O diyor ki hayır, talep tek taraflı olamaz. Hem Hristiyanlar hem de Yahudiler kendi dinsel kimliklerinin getirdiği o tikelcilikten, o biz ve onlar ayrımından vazgeçmeli. Ve işte Bauer'ın en radikal, en kışkırtıcı fikri tam da burada ortaya çıkıyor. Din bir ayrıcalıktır. Ne demek bu? Bauer'e göre eğer bir din kendi takipçilerini seçilmiş halk gibi özel bir konuma koyuyorsa bu evrensel insan hakları fikrinin tam karşısında duran bir ayrıcalıktır. Bauer aslında özgürleşme savunucularına şunu soruyordu. Siz bir yandan Hristiyanların ayrıcalıklarına son verilsin derken nasıl oluyor da Yahudiliğin o değişmez kimliğini koruma ayrıcalığını savunabiliyorsunuz? Bu bir çelişki değil mi? Bauer'ın bu çifte standart olarak gördüğü şeyi en iyi kendi sözleri anlatıyor zaten. Yani diyor ki, Hristiyanlardan ve devletten ön yargılarını bırakmalarını istiyorsunuz ama dönüp Yahudilerden benzer bir şeyi talep etmiyorsunuz. Soru çok basit ve net. Neden bu beklenti hep tek taraflı? Ama Bauer burada durmuyor, bu ayrıcalık eleştirisini alıyor ve bir adım daha ileri götürüyor. Okları bu sefer doğrudan devletin kendisine çeviriyor. Çünkü ona göre asıl mesele bireyler ya da gruplar değil, sistemin ta kendisi. Yani devletin yapısı. Bauer'ın mantığı aslında çok düz. Diyor ki Hristiyan devleti dediğiniz şey tanımı gereği dini ayrıcalıklar üzerine kurulmuştur. Böyle bir devlet nasıl olur da evrensel haklar tanıyabilir ki? Mümkün değil. Yapabileceği tek şey zaten var olan ayrıcalıkları ya biraz genişletmek ya da geri almaktır. Gerçek özgürlük bu değil. Ve işte bu alıntı Bauer'in bütün argümanının tam kalbini, o özünü ortaya koyuyor. Onun bakış açısıyla kendini Hristiyan olarak tanımlayan bir devletin bir Yahudi vatandaşa vereceği herhangi bir hak asla gerçek bir özgürlük olamaz. Bu olsa yeni bir tür ayrıcalık olur ve bu durum evrensel insan özgürlüğü dediğimiz o büyük idealle temelden çelişir. Şimdi sıkı durun çünkü Bauer'in argümanının en kritik, en can alıcı noktasına geliyoruz. Fikrini basit bir eleştiri olmaktan çıkarıp evrensel bir teoriye dönüştürdüğü o büyük entelektüel sıçramayı tam da burada, bu noktada yapıyor. İşte bu sözler Yahudi sorununun bir anda evrensel bir insanlık sorununa dönüştüğü o anı temsil ediyor. Bauer meseleyi artık tek bir grubun problemi olmaktan çıkarıyor ve soruyu hepimize soruyor. Bizim sorunumuz ne diyor? Ve bu hamleyle aslında hepimizi bu denklemin bir parçası haline getiriyor. Yani işin özü şu, Bauer'e göre Yahudilerin o dönemde yaşadığı baskı ya da hak mahrumiyeti aslında çok daha büyük bir sorunun sadece bir belirtisiydi. Bir nevi buzdağının görünen yüzü. Asıl derinlerdeki sorun, yani dini ayrıcalıklar üzerine kurulu toplum yapısı sadece Yahudileri değil, herkesi farklı şekillerde olsa özgürlüğünden ediyordu. Peki, madem sorun bu kadar büyük ve evrensel, Bauer'in bu özgürsüzlük haline önerdiği o radikal çözüm neydi? Ne yapmalıydık? Bauer çözümü 3 net ama bir o kadar da radikal adımda özetliyor.
Birincisi, diyor, her türlü ayrıcalığı ortadan kaldırın. Yani hem Yahudiler hem de Hristiyanlar dinlerinin onlara özel bir statü verdiği fikrinden tamamen vazgeçmeli. İkincisi, dini aşın, siyasi alanda artık Yahudi veya Hristiyan olarak var olmayı bırakın. Ve son olarak üçüncüsü, insanlığı kucaklayın. Gerçek özgürleşme ancak insanlar birbirlerinden din gibi bariyerlerle ayrılmadığı zaman mümkün olacaktır. Ve bu cümle Bauer'in argümanının ulaştığı son noktayı, vardığı nihai sonucu mükemmel bir şekilde özetliyor. Onun için gerçek özgürleşme, Yahudinin Yahudi olarak özgürleşmesi değil, asıl mesele tüm insanların siyasi bir kimlik olarak dinin kendisinden özgürleşmesidir. Düşünün, Bauer bu metni neredeyse 200 yıl önce yazdı. Ama bizi bugün bile peşimizi bırakmayan, geçerliliğinden hiçbir şey kaybetmemiş o derin felsefi gerilimle yüzleşmeye zorluyor. Ve işte o nihai soru karşımızda duruyor. Kolektif kimliklerimizle evrensel haklarımız arasındaki o hassas ilişki nedir? Yani bir gruba, bir dine, bir kültüre ait olmakla hepimiz için geçerli olması gereken evrensel insan hakları arasında nasıl bir denge kuracağız? Kimliklerimizle evrensel vatandaşlık idealini nasıl bir araya getireceğiz? İşte Bauer'in bize miras bıraktığı ve belki de sonsuza dek tartışacağımız soru bu. Bu derin konuyu bizimle birlikte düşündüğünüz için teşekkürler.